Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yeni ama bu sefer çok farklı bir projeyle sizlerle beraberiz. Börü ve ailesine doğal yaşam alanı projesi yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi belli başlı aşamalardan geçtik ama bu aşamaların en başından en sonuna sizlere hepsini göstereceğiz. Ne yaptık, ne kadara mal oldu ve ne amaçla bu hayvanları burada bu şekilde bir doğal yaşam alanı içerisine koyacağız. İşte hepsini anlatacağımız yeni videoyla sizlerle beraberiz. Ailemize ilk börüyü dahil ettiğimizde onun için böyle bir alan yapmıştık. Fakat daha sonra ailemize kaosun dahil olması ve yavruların oluşmasıyla beraber bu alan oldukça küçük kalmaya başladı. Bu sebeple artık onlara çok daha güzel, geniş ve onların davranışlarını daha güzel izleyebilmek, gözlemleyebilmek, o doğal hareketlerini sizlere de yansıtabilmek için çok güzel bir alan planlıyoruz. Ama önceki alanlarını da size bu şekilde göstermek istedim. Böyle küçük bir alanda oldukları için yeterli egzersizi yapamıyorlar. Birbirleriyle yeteri kadar vakit harcayamıyorlar. Enerjilerini harcayamıyorlar ve burada tabii ki de stres altındalar. Stres altında olan bir hayvan çok daha çabuk hasta olabilir. Stres altında olan hayvan farklı davranışlar sergileyebilir, agresyon gibi. Aynı zamanda bunları da engellemek için böyle bir projeye adım attık. Dünyada kurt kökenli ırklar için refah ve etik standartlar uzun zamandır tartışılıyor. Amerika'da USDA ve kurt kurtarma merkezleri tek bir watchdog için en az 200 metrekare alanı etik minimum kabul ediyor. Avrupa'da ise Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği kurtların refahı için 500 metrekareden aşağıya düşülmemesi gerektiğini söylüyor. Bazı merkezler bu alanı daha da genişletiyor. 1000 metrekarelik doğal alanlar, saklanma bölgeleri, su kaynakları ve zenginleştirilmiş ortamlarla destekliyorlar. Ama gerçek hayata baktığımızda bu ırka bakan insanlar çok farklı koşullarda yaşıyor. Kimi evinde, kimi küçük bir bahçede. Kimi gerçekten geniş alanlar sağlıyor, kimisi sağlayamıyor. Kimi zamanını bolca ayırıyor, kimisi yoğunluktan ayıramıyor. Benim yolculuğumda ise durum biraz farklı. Börü ve ailesiyle sürekli dağlardayız. Onlarla yürüyüşler, koşular, doğada iz takipleri yaptığımız için egzersiz ihtiyaçları hiçbir zaman eksik kalmıyor. Ama sadece egzersiz yetmez. Onların kaldığı alanı da doğal bir yaşam alanına dönüştürmek istedim. Artık burası sadece bir barınak değil. Onların içgüdülerini besleyen, ruhlarına iyi gelen bir yaşam alanı olacak. İlk olarak demir çit uygulaması yapılacak. Ardından vahşi doğaya yolculuk ederek doğal kütük ve taşlar getireceğiz. Ortam hazır olduğunda ustalar mağara ve şelale yapımına başlayacak. Son aşamada ise doğal yaşam alanı tamamlanacak ve börü ile sürüsünün yeni yuvalara kavuştuğu anlara tanık olacağız. Bu gördüğünüz alanın 250 metrekaresine bu hayvanlar için güzel bir alan yapmayı planladık. Mavi ladin ağaçları var, işte meyve ağaçları var. Çok güzel yetiştiler. Gerçekten değerli de ağaçlar. Ama onların buradaki değeri yanlarındaki börü ve ailesiyle ortaya çıkacak. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kimi zaman da burada yemek verdiğimizde kuzgunlar, kargalar, kartallar inebilsin. Ben bunu istiyorum. Bunlar burada yatarken kartallar da onlardan arta kalan işte o etlerle, kemiklerle beslenebilsin. Sabah uyandığımda penceremi açtığımda bu manzarayla karşılaşmak istiyorum. Akbabalar gelmeye başladı. 2 tane. Bu görmüş olduğunuz çitleri yaptık. Bu çitler çok sağlam, demirden yapıldı ve demirden yapılma sebebi bunlar bir Çekoslovak watchdog ve bunları zapt etmek kolay değil. Çok fazla enerji harcayan, çok hareketli hayvanlar, enerjik hayvanlar. Bu yüzden buraya sağlam bir demir yapmak istedik. Yüksekliği 2 metre. 2 metreden atlayabileceklerini sanmıyorum. İnşallah atlamazlar. Atlarsa üstüne başka bir sistem düşüneceğiz galiba. Atlayacağını sanmıyorum ya. Çünkü şuradan basıp güç alabileceği bir yer yok. Ya şunu söyleyeyim size. Hayvanlar mutlu olduğu yerden kaçmak istemezler. Buradan da o kadar mutlu olacaklar ki asla kaçmak istemeyecekler. Zaten benim de amacım onların mutluluğunu sağlayabilmek. Börü ve ailesi bizimle beraber huzur içinde burada yaşam sürecek. Sizleri de bu huzurlu yaşamın içerisine tanık edeceğiz, dahil edeceğiz. Dediğim gibi bu çiti yaptırdık. Bunların yapım maliyeti 65.000 lirayı buldu. Ben böyle aşama aşama nereye ne kadar harcadık sizlere tek tek göstereceğim. Bu doğal yaşam alanı projesinin de ne kadara mal olduğunu göstermiş olacağız. Hayvanların hem kendi güvenliği hem de çevrenin korunması için 2 metre yüksekliğinde demir çit uygulaması yapıldı. Bu ilk aşamayla birlikte projeye harcanan tutar 65.000 lira olarak kayda geçti. İkinci aşamada vahşi doğaya bir yolculuk yaparak doğal taş ve kütük arayışına çıkacağız.
Evet, şimdi vahşi doğaya doğru ilerliyoruz. Hep vahşi doğaya, yaban hayvanlarını gözlemlemeye, onları görüntülemeye geliyoruz. Ama şimdi bambaşka bir iş için buradayız. Börü ve ailesinin yaşam alanı için doğada beğendiğimiz kütük, ağaç gövdesi, taş, kaya bunlardan toplayarak Börü ve ailesinin doğal yaşam alanı projesine dahil edeceğiz ki bu hayvanlar kendilerini doğada gibi hissetsinler. Gölgesinde güneşten kaçınabilsinler, üstünde atlayabilsinler, yatabilsinler, zıplayabilsinler. Her şey onların daha huzurlu bir vakit geçirebilmelerini sağlamak için. Şimdi gözümüzü dört açtık. Her yere bakıyoruz. Bir ağaç gövdesi olabilir, bir kaya olabilir, her şey olabilir. Normalde vahşi doğada zaten bu ağaç gövdelerinde, kütüklerde, kayalarda kurtlar kimi zaman idrar bırakıyorlar, dışkı bırakıyorlar, vakit geçiriyorlar bir şekilde. Bu arada mesele kütüğü, gövdeyi, ağacı beğenmek değil. Mesele onu Börü ve ailesinin bulunduğu yere götürebilmek. Çünkü vince, kepçeye, çekiciye ihtiyacımız olabilir. Şimdi tam önümüzde çok güzel bir ağaç gövdesi var. Çok büyük, yaşlı bir ağaçmış. Fakat gövdesi burada kalmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama şimdi arabadan inip bu ağaç gövdesini nasıl alabiliriz bunu düşüneceğim. Ve belki vinçle, belki de çekiciyle bunu alıp Börü ve ailesinin yaşam alanına götüreceğiz. Gerçekten tam aradığımı buldum diyebilirim. Bu arada tam önünden bir tilki geçti. Gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Yoldan atladı. Hayal ettiğim o materyali sonunda buldum. Dev bir ağaç gövdesi. Kurumuş, 3-4 parçaya ayrılmış ve oldukça ağır. Ama tam da istediğim gibi. Hayvanların hem iletişim kurabilecekleri hem de oynayabilecekleri harika bir parça. Bu kütükleri buradan taşımak için vinç ve çekiciye ihtiyacımız vardı. Çünkü başka türlü mümkün değildi. Bunun için Kızılcahamam'dan arkadaşlarımı aradım. Ve hep birlikte vinç yardımıyla bu parçaları doğal yaşam alanına taşımaya başladık. Her bir parça indirilirken aklımda sürekli sürünün bu kütüklerin üstünde göstereceği davranışların hayali vardı. Onların da çok hoşlanacağını biliyordum. Dayanamadım. Daha kütükler mağaraya yerleştirilmeden sürüyü demir çitin içine bıraktım. Alışsınlar, biraz da rahatlasınlar. Bu sırada biz kütükleri indirirken verdikleri tepkiler beni o kadar çok güldürdü ki ne oluyor burada der gibi bakıyorlardı. Hatta atasporumuz sayılabilecek bir şeyi de yaptılar. İş makinelerini büyük bir merakla izlediler. Sonuç olarak doğal yaşam alanı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yavaşça indir. İkinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte proje için harcanan toplam tutar 85.000 TL'ye ulaştı. Şimdi en uzun, en maliyetli ve en büyük aşamalardan biri olan 3. aşamaya geçiyoruz. Mağara ve şelale yapımı. An itibariyle buraya kütükleri de getirdik. Şu an rastgele buraya bıraktık. Çünkü mağara ve şelale yapılacak. Mağara ve şelalenin konumuna, büyüklüğüne, durumuna göre bunları da yeniden konumlandıracağız. Ama ben şimdiden çok heyecanlandım. Çünkü şurada insan olarak oturmak bile insana ayrı bir huzur veriyor. Kendinizi doğadaymış gibi hissediyorsunuz. Kurtlar buraya geldiğinde şöyle kimi zaman yatacaklar, uzanacaklar, oynayacaklar birbirleriyle. Yani bu benim için çok değerli. Onların mutlu olabilmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunları vahşi doğadan buraya getirmek kolay olmadı. Yani çekici ve vinç çağırdık. Çekici ve vinçle dağdan aldıktan sonra buraya getirip buradan tepeden aşağıya indirdik. Bu gerçekten güzel bir çalışmaydı. Aşama aşama artık Börü'nün doğal yaşam alanı ortaya çıkmaya başlıyor. Her bir obje eklendiğinde artık gözümüzde bir şeyler daha iyi canlanmaya başlıyor. Ama esas önemli olan mağara ve şelalenin yapılması. Gerçekten çok farklı bir ortam, atmosfer olacak. Bu arada şu sürprizi de söylemek istiyorum. Bu alanı bittikten sonra hemen hemen her gün akşam müsait olduğumuzda Kik'te canlı yayın olarak sizlere vereceğiz. Her gün akşam Börü ve ailesini beslerken, onlarla oynarken sizlerle beraber olacağız. Kimi zaman beraber besleyeceğiz, kimi zaman beraber oynayacağız, kimi zaman belki de beraber kavga edeceğiz. Her şey sürpriz. Bugün çekim günü, hoş geldiniz. Nasılsınız? Makineyle uğraştık. Abi sence nasıl olacak burası? Bir önden bir yorum alayım ya. Çok güzel olacak. Bittiği zaman buranın doğasına bakacaksın. Oturup izleyeceğim. Oturup izleyeceksin. Karşısına geçeceksin. Şelaleden su aktığı zaman izleyeceksin. Hocam şimdi işin ilk etabında demir aksamında bir şey belli olmaz. Fakat dizayna geçtiği zaman doğayla kurtlar doğayla iç içe olmuş olacak burada.
Şimdi ilk etapta demir aksamını yapacağız. Demir aksamını monte ettikten sonra rabisteriyle kaplayacağız demir aksamını. Bu mağaralar nerede olur? Bizim oralarda olur. Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Kurtlara birebir yüz yüze gelmişliğim vardır. Rabisteriyle kaplandıktan sonra serpme sıvı atılacak. Ben İbrahim Kaya. Yapay Kaya, Yapay Mağara, Süs Havuzu firması olarak Ankara'da faaliyet göstermekteyiz. İnsanın insana saygı göstermediği bu ortamda Doğanay Bey'in hayvanlara ve insanlara gösterdiği saygılardan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Firmamız olarak Doğanay Bey'in yaklaşık bir aydır bu süreç içerisinde beraber çalışmaktayız. Bizi internet aracılığıyla ve referanslar aracılığıyla bizi kendisi buldu. İlk önce bir mesaj geldi bana WhatsApp üzerinden. Mesajı okuduğumda emin olun gerçekten çok bende bir duygu oluştu. Farklı bir düşünce oluştu. Yeni bir güzel bir projeye başlangıç yapacağımızın heyecanı bende oluştu. Tabii ki bu heyecanla Doğanay Bey'e hemen dönüş sağladım ve serüvenimiz burada başlamış bulunmaktadır tabii. Geldim. Zaten bulunduğumuz bölgede doğayla iç içe bir bölge olduğu için beni daha heyecanlandırdı ve kafamda daha farklı şeyler uyandırdı. Aldığımız süre boyunca yaptığımız işlerde işte gerek bizden önce Doğanay Bey'in börü kurduğumuz için doğadan getirdiği vinçle ağaçlar olsun projeye farklılık katacağını düşündüm ve bu iş beni biraz daha farklı şeylere yönlendirdi. Bu konuda proje daha ne kadar güzel olabilir, daha neler yapabiliriz diye firma çalışanlarım olsun, diğer abilerim olsun kendi aramızda istişareler yaptık. Böyle bir börü kurduğumuza sizin de bildiğiniz üzere böyle bir barınma yeri olarak planladık. Dur onları keseceğim. İbo kafa mı düşsün? Yok tamam görüyor. Kaya buradan geliyor. Buradan şelale akıyor. Kurtlar buradan şelalenin içine girebiliyor. Burada görüyorsunuz ya burada kadem aşağı. Girişte bir penceremizi, kapımızı yaptık. Burada dışarı görebilmesi için penceremizi koyduk. Yağmurdan etkilenmemesi için pencere saçağını bıraktık. Buradan çıkışımız, ön tarafımızda havuzumuz olacak. Su ihtiyacını buradan karşılayabilecek. Üst taraftan bu kadememizden su akacak. Su çıkışımızı tepeye koyacağız. Ayrıca börünün üstüne çıkıp kalması için bunun üstüne ekstra bir kaya koyacağız. Doğal yaşamından uzak kalmaması açısından. Barınma alanımızın çelik karkasını profil destekleme malzemeleriyle çelik sistemini yaptık. Devamında üzerine kaynak sistemiyle demire şekiller vererek, kıvırarak işte kaya şeklini vererek şelalemizin ve hayvan barınağımızın kaba iskeletini çıkardık. Yükseklik açısından Doğanay Bey ile tekrar barınağın içerisine girdik. Yüksekliğini alçaklattık. Farklı içinde değişiklikler yaptık. Sonra barınağın yanına bir şelale akıtalım. Kurtlar yazın suya girsin daha güzel olsun diye böyle bir düşüncemiz oldu. Sen buranın bittikten sonra güzelliğini göreceksin. Başka hiçbir şey değil. Neyse bitsin de bittikten sonra daha güzel şeylerini anlatırız. Bir gün sana iş çok. Hiç sıkıntı yok, devam. Sana iş çok çıkacak. O kadar heyecanlıyım ki yani şu mağaranın şu görünümüne bakar mısınız? İlk aşamada bir şeyler belli olmuyordu. Ustalar burada çalışırken her aşamayı ayrı ayrı kayıt altına aldık ve ben de merakla ve heyecanla ustaları izledim. Ama şimdi somut olarak en azından mağaranın o yapısı belli olmaya başladı. Şuradan şelale akacak mesela, havuzu belli oldu, kayaların durumu belli olmaya başladı. Ben de çok heyecanlanmaya başladım. Börü ve ailesi de oradan heyecanlı ve meraklı bir şekilde burayı izliyorlar. Şu anda hasır çeliklerin işte üstüne yerleştirme aşamasındayız. Bu hasır çeliklerle beraber demirden oluşturdukları iskeletin üstünü kapattılar ki işte buraya dökülecek beton, çimento, sıvayı daha kolay bir şekilde yapabilsinler. Her işin bir uzmanlık alanı var. Ustalarım gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Asıl serüven şimdi başlıyor. Buraya sıva yapacağız ve bu sıva aşamasında ben de elimi işe atacağım. Bakalım neler olacak. Evet, şu an itibariyle sıvayı yapıyoruz. Bu arada sadece mağarayı değil, etraftaki duvarları da sıva yapacağız. Çünkü bir bütünlük olması lazım. Çünkü bura komple bir doğal bir görünüme kavuşması lazım. Mağara ve mağaranın çevresindeki bütün o beton yapı ortadan kalkacak. Burası kaya görünümünde, mağara görünümünde bir yer hale gelecek. Yapım aşaması da dediğim gibi çelik konstrüksiyonu yaptıktan sonra eski sistem değil de biz yeni teknoloji sistemlerle makine sıvalarımızda, hazır elyaf katkılı sıvalarımızda ve makine yoluyla püskürtme yöntemiyle sıvalarımızı 3-4 aşamalı kaba sıva olarak rabisteli üzerine uygulamamız yaptık. Şimdi bu duvarları da tek tek sıva yapıyoruz.
Buraları tek bir sıva yapma sebebimiz bir bütünlük sağlamak. Burası tamamen hayvanların kendini doğal hissedebilecekleri bir hale dönüşecek. Rabis uygulaması tabii bu bir anda uygulanan bir şey değildi. Aşama aşama birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat olarak aşamalarımız devam etti. Serpme sıvadan sonra bir kat daha sıvı atılacak. İzolasyon için hazırlık yapılacak. İzolasyon üzerine tekrar serpme sıvı atılacak. Serpme sıvanın üzerine dekor sıvası atılacak. Hele mağaranın altında bir oturur da çay içersen değme senin kefe. Mağaranın içine girebilecek miyim ben? Girersin canım, niye giremiyorsun? 2 metre mi 2,5 metre mi orası? 2,5 metre genişlik 2,5 metre ise haydi istediğin orada istediğin masayı koyar oturursun sen ya. Onda sıkıntı yok. Hem de 3-5 arkadaşınla beraber oturursun. Öyle yalnız da değil. Yani kurtlar orada sıkılmaz. Sıkılmaz, mümkün değil. Rahat ederler. O kurtlar için daha bir de daha üzerine çıkarlar onlar. Onların tam zevk alacağı şey olacak, biliyor musun? Mağara olacak. Eğer sıcaktan sıkışırsalar içine girecekler serinlenmeye. Şeye sıra geldi mi tepeye çıkarlar. Daha doğal görünebilmesi için sıvamızı kaba sıvayıp ondan sonra doğadan esinlendiğimiz, doğada kayalıkların çatlaklıklarını ve bunun gibi şeyleri bir nevi nakış etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Tabii bu sürede işin güzelliği açısından doğanın ve çevredeki duvarları da aynı şekilde yapmamızı talep etti. Tabii biz de talebine karşılık verdik. Projemizi devam ettirdik. Son aşamaya geldiğimizde yaklaşık şimdi boya aşamamız var. Daha doğal bir görüntüyü sağlayabilmek için bütün imalatı farklı renklerde, farklı sistemlerde boyama sistemimiz var. Bunları bitirdik ve nihayetinde hayvan barınağımızı Doğanay Bey'e teslim ettik. Yine ilk başta söylediğim gibi insanın insana saygı duymadığı bu ortamda Doğanay Bey'in hayvanlara ve çevreye duyduğu saygı ve sevgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Daha nice çalışmalarda beraber olmak dileğiyle kendisine kolaylıklar diliyorum. Evet, Börü ve ailesinin doğal yaşam alanı projesinde 10. günü devirdik arkadaşlar ve burası gerçekten her gün bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor ve Börü ve ailesi de şu anda bana büyük bir heyecanla oradan bakıyorlar. Onların gözündeki heyecanı görmek, onların burada kavuşacağı günü düşlemek bile gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Şu anda Mavi Ladin'in yanındayım ve arkamda mağara boyama aşamasında. Şu anda kat kat boyalar atılıyor. Gerçekten çok özel bir boya tekniği kullanarak ustalarımız burada gerçek doğal bir mağara görünümünü sağlamaya çalışıyorlar. Onun dışında şöyle bakın göstereyim. Havuzumuz bitmek üzere. Havuzun içine ışıklandırmaları yaptık. Şelalenin ineceği yeri yaptık. Elektrik tesisatını yaptık. Suyun devir daim yapacağı o motoru yerleştirdik. Burası artık yavaş yavaş hal almaya başladı. Bugün boya bittikten sonra artık kurumaya bırakacağız. Ardından motoru ve elektrik tesisatını aktif ederek şelalenin de çalışmasını, bölgenin ışığının aktif olmasını sağlayacağız. Ve yani şu anda aşama aşama sizlere göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyız. Ama bir an önce asıl isteğimiz, asıl sizlere göstermek istediğimiz Börü ve ailesinin buraya heyecanla kavuşması ve burada verecekleri tepkiler, burada geçireceği o vakitler çok çok değerli olacak. Bakalım neler olacak. 3. aşamanın yapımıyla birlikte projeye 800 bin lira daha harcandı. Ve toplam maliyet 885 bin TL'ye ulaştı. Ve şimdi günlerdir beklediğimiz o an geldi. Börü ve sürüsü doğal yaşam alanına kavuşacak. Ve son aşama, sürünün kavuşması. Arkamda görmüş olduğunuz ve yaklaşık bir aydır üstüne çalıştığımız doğal yaşam alanına şu anda Börü ve ailesini bıraktık. Onların o anki tepkilerini izlemek o kadar ilgi çekici ve güzeldi ki hepimiz kameraya elimize aldık. Sadece onları çektik. Mağaraya nasıl giriyorlar görüyor musunuz? Hemen mağaraya girmeyi tercih ettiler. Çünkü onlar da alıştılar. Tam onlara göre bir nokta mağaranın içerisi. Ne tepki verecekler? Bunları merak ettiğim için kayıt altına aldım ve sizlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise onların bu doğal yaşam alanını sizlere en son aşamada ne hale geldi bunları göstermek için yeniden kayıt tuşuna girdik. Nasıl? Yeni yeri beğendin mi? Börü? Gördüğünüz gibi böyle bir alan oluşturduk. 250-300 metrekareye yakın bir demir çitin içerisine dağdan getirdiğimiz kütükleri yerleştirdik. Hemen arkasına da mağara ve mağaranın üstünden aşağıya doğru akan doğal bir şelale yaptık. Bunları neden yaptık? Çünkü bu hayvanların içgüdüsünde %70'e yakın bir kurt geni var. Ve bu genlerin ortaya çıkması ve bulundukları yere göre adapte olmaları çok önemliydi benim için. Gel! Aslanım benim. Aferin sana. Aferin.
Gelin buraya. Aferin kızım. Gel. Böyle bak, kıskanma. Kıskanıyorsun, kıskanma. Şimdi de zaten bunları içeriye yerleştirir yerleştirmez kafesin içerisinden çıkıp buraya girdikleri anda o kadar çok şey değişti ki. Gerek davranışları, gerek görünüşleri, gerek hareketleri, her şeyi bambaşka oldu bu hayvanların. Oğlum. Oğlum. Güzelim. Kaos kızım. Gel. Ve bunları şimdi ekranda size gösteriyorum. Yani en ufak kokuyu algıladıklarında verdikleri tepki, yaptıkları egzersiz, birbirleriyle olan sosyal iletişimleri, benimle olan sosyal iletişimleri ve dışarıdan gelen insanlara karşı verdikleri tepkiler, her şey değişti. Ve günün sonunda böyle güzel Bozkurt çiftliği haline getirdiğimiz bir mekan haline geldi. Ve sizlerle paylaştık. Bu mekanda 7/24 YouTube'da canlı yayınlar yapacağız. Bu mekanda haftalık olarak Kik'te besleme saatlerinde yayınlar yapacağız. Şimdi onlara mükemmel bir ziyafet çektireceğiz. Burası aslında sadece doğal yaşam alanı projesi değil, aynı zamanda sosyal medyada da sizlere bu sürüyü daha iyi bir şekilde gösterebilmek, izletebilmek için yaptığımız bir proje haline geldi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Elektrik ve su tesisatı için harcanan ödemelerle birlikte günün sonunda arsa değeri ve kurtların varlığı da eklendiğinde toplamda 2.120.000 liralık bir maliyet ortaya çıktı. Acıktınız mı? Otur. Aferin. Gelin hadi bakayım. Afiyet olsun. Evet. Börü Paşa, sana hayırlı olsun. Arkadaşlar bize hayırlı olsun. Yeni videomuzda bizi yalnız bırakmadığınız için, bu videoda, bu projede, süreç isteyen bu emek harcadığımız projede bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten kolay olmadı. Günlerimizi harcadık ve böyle bir proje ortaya koyduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sürpriz bir paylaşımla önümüzdeki haftalarda sizlerle beraber olacağız. Dışarıda bir tane Kangal çoban köpeği var. Onu gördükleri için çok şu anda hırslılar. Şu duvarı bile atlayabilirler yani o derece. Her neyse, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine yeni videolarda Börü ve ailesiyle beraber sizlerle olmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Nasıl atlıyorlar abi, gördün mü? Çok takıldı oraya ya. Bak. Börüye bak nasıl atlıyor oraya.